Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine böyle çok tatlı tasarım bir proje getirdim. Böyle bir tek kollu şal hırka projesi. Böyle. Bunun herhangi bir bedeni yok. Her bedene olacak bir giysi. Evet, böyle motifler, farklı desende motifler olabilir. Yapabilirsiniz ama sonuçta gene hani aynı proje olacak. Boyunu da isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Daha böyle aşağıya sarkacak şekilde. Ben bu şekilde tercih ettim. Evet. Çeşitli gömleklerle, penye body'lerle vesaire rahatça kullanılabilecek çok şık ve havalı bir giysi projesi oldu bence. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi örgümüzün yapılışına geçelim. Bu şekilde motifler örüyoruz. Yine evde kalan ipleri kullanıyorum. Böyle çok çeşitli ipler, aşağı yukarı aynı tonlarda, böyle eflatun, mor, leylak rengi vesaire tonlarında ipleri bir araya getirdim. Artan ipler. Şöyle farklı dokularda ipler. Bakın, bu floşumsu Alize Aura'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu bir lif ipi, şu merserize ip gibi. Şöyle bakın, şurada bir moher ip var. Şu yine simli bir merserize ip gibi, böyle değişik dokulardaki ipleri kullanıyorum. Kullandığım tığ da 5 numara 3 milimetre tığ. Evet. Şimdi motifimizden başlayalım. Şöyle bir moher iple başlıyorum. Başlangıç kısmında sihirli halka yapabilirsiniz. Ben zincir çekerek başlayacağım. Evet. 5 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Elimi sıkmıyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 20 tane trabzan, pardon, 16 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Üçlü trabzan. 1, 2, 3 de çektim. Şöyle. Yine 1, 2, 3 de çekiyorum. Evet. Bu şekilde 16 tane yapalım. Evet, 16 tane trabzan yaptım. Şimdi kıstırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Birinci sırayı tamamladık. Şimdi şu renkle devam edelim. Evet. Yine üçlü trabzanlar. Herhangi bir yerden başladım. 1, 2, 3 zincir. Evet. Şimdi köşeden başlıyoruz ilk önce. Aynı deliğe batıyorum. 2 tane trabzan oldu. Yine aynı deliğe batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzan oldu. Evet, şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere batıyorum. Köşelerde 3 zincir. Burası köşe. Evet, aynı yere yine aynı ilmeğe. Evet. Evet, köşemizi yaptık. Şimdi devam edelim. Hiç zincir çekmeden direkt hemen bakın yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Onun yanındakine yine bir tane, onun yanındakine yine bir tane. Aralarda böyle 3 tane üçlü trabzan var. Şimdi yine köşe yapacağız. Hemen yanındakine batıyorum.
1, aynı yere, 2, 3. 1, 2, 3 zincir, yine aynı yere, 1, 2, 3. Evet. Hemen yanındakine şu ipi de şöyle içine alalım. Bir trabzan. Onun hemen yanındakine bir trabzan. Hemen onun yanındakine bir trabzan daha. Evet. Kenarı tamamladık. Bakın. 1, 2, 3 trabzan oldu. Şimdi yine köşe yapacağız. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet, ikinci sırayı tamamladık. Şimdi herhangi bir köşeden başlıyorum. Evet. Şimdi 1, 2 zincir çektim, bekletiyorum. Yine aynı yerden 2 zincir çektim, beklettim. Yine doluyorum. 1, 2 de çektim. Şöyle bakın, 3 tane ilmek var. Üçünü bir alıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 2 de çektim, beklettim. 1, 2 çektim, beklettim. 2 çektim. İlmekleri bir arada alıyorum. 1, 2 zincir. Burada köşelerde 3 zincir, kenarlarda 2 zincir çekeceğiz. Evet. Hemen şu ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bekletiyorum. Yine hemen yanındakine batıyorum. Bekletiyorum. Bakın. Hemen yanındakine batıyorum. Sırayla bütün trabzanlara birer kez batıyoruz. Hepsini bir aldım. 1, 2. Doladım. Hemen yine yanındakine beklettim. Hemen yanındakine battım. Beklettim. Sırayla batıyoruz. 1, 2. Hemen yanındakine, bir yanındakine ve yanındakine. Evet. 3 tane yaptım, bakın. Hepsini bir aldım. 1, 2. Şimdi köşeye geldik. Bakın. Kenarda şöyle 1, 2, 3 tane grup olmuş oldu. Şimdi köşeye geldim. Yine aynı şekilde 2 çekip bekletiyorum. Hepsini bir alıyorum. 1, 2, 3 çekiyoruz. Evet. Yine aynı yere bekletiyoruz. Bekletiyoruz. Artan ipleri değerlendirdiğimiz için böyle düğümlü oluyor. Evet. Üçünü bir alıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki trabzana batıyoruz. 1, 2, 3. Hepsini bir alıyoruz. 1, 2 zincir. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet. 1, 2, 3. sırayı da tamamladık. Evet. 4. sırada aynı şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3. sıra bu şekilde. Kenarlarda 1, 2, 3 blok var. 4. sırada da kenarlarda 1, 2, 3, 4 blok olacak şekilde yapıyoruz. Evet, 4. sırayı da aynı şekilde yapalım.
Evet, dördüncü sıraya köşeden başlıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 çekiyoruz, bekletiyoruz, bekletiyoruz, üçünü bir alıyoruz. 1 2 3 zincir, aynı yere 2 de çektim, beklettim, 2 de çektim, beklettim, üçünü bir aldım. 1 2 zincir. Şimdi şuradaki boşluğa batıyorum. Bakın şuraya. 1 2 3. Hepsini bir alıyorum. 1 2 zincir. Hemen yanındaki boşluğa 1 2 3. Evet. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet. Dördüncü sırayı da tamamladık. Son sırada şu ip yetmedi. Onun için onu söktüm. Bu renkle ördüm bu sırayı. Evet. Şimdi en son sıramıza geçiyoruz. Şu sırayı yapacağız. Şöyle başlayalım. Şu iplikle. Evet. Yine köşeden başlıyorum. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 3 tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Yine aynı yere 1 2 3 2 3. Evet. Şimdi hiç zincir çekmeden doladım. Hemen yandaki boşluğa 1 2 üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 1 2 üçlü trabzan. Doluyorum, hiç zincir çekmeden direkt yandaki boşluğa 1 2 3 de çekiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 1 2 3. Bu şekilde hiç zincir çekmeden doladım. Hemen yandakine batıyorum. 1 2 3 trabzan. 1 2 zincir. Aynı yere 1 2 üçlü trabzan. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Köşeye kadar. Şöyle hızlıca yapayım. Evet, köşeye geldik. Bakın hiç zincir çekmeden direkt doladım ve köşeye batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 oldu. 2 ve 3. 3 tane üçlü trabzan. 1 2 3 zincir. Yine aynı yere 1 2 3 tane üçlü trabzan. Doladım, hiç zincir çekmeden hemen yanındaki boşluğa üçlü trabzan, 1 2 zincir, aynı yere üçlü trabzan. Evet, son sıramızda bu şekilde motifimizi tamamlayalım. Evet, motifimiz tamamlandı arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi santim ölçüsü vereyim. Şöyle bakın, 12 santim 12 santim kenarlı bir kare motif oldu.
Şimdi bu motifleri birbirine dikerek birleştireceğiz. Şöyle yüzleri üst üste gelecek şekilde koyuyoruz. Kendi örgü iplerinden ya da benzer renkte bir iple şöyle dikiyoruz. Evet, şöyle bakın, ilmekleri karşılıklı alarak şöyle dıştaki ilmekleri alalım. Şöyle bakın, şuradaki ilmek ve şuradaki ilmek şöyle. Evet, bu şekilde dikerek motifleri birleştireceğiz. Şimdi şablonunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, motifleri birbirine diktim ve yerleşimi şu şekilde olacak. Bunlar şalın uç kısımları. Bu şekilde püskül diktim. Bunun santim ölçülerini de vereceğim. Şöyle bakın, şurası kol olacak. Şu şekilde. Şuradan şu iki motif birbirine dikilecek. Şu iki motif omuz olacak. Bu kolun olduğu taraftaki omuz olacak burası. Şuralar serbest. Bu şal öne ve arkaya dolanacak. Sadece şu iki motifi dikeceğiz. Bu omuz olacak. Burası kol. Şu iki kenarı, yani şu kenarı ve şu kenarı birbirine dikeceğiz. Kol altı olacak burası. Evet. Bu şekilde yerleşimimizi tamamlayalım. Evet, şablonun santim ölçüleri de bu şekilde arkadaşlar. Uzunluğu 84 santim şu atkı kısımlarının. Siz dilerseniz tabii daha uzun yapabilirsiniz. Ben çok fazla sarkmaması için bu şekilde yaptım. Şurada püsküller var. Evet, sadece şu iki motif birbirine dikilecek. Şu motifin şu kenarı ve bu kenar birbirine dikilecek. Bu gövde olacak. Yan kolun olduğu taraftaki gövde yan kısmı oluyor yani. Şu iki motif, şu motif ve şu motif birbirine dikilecek. Sonra kol gövdeye dikilecek şöyle ve bu kenar ile bu kenar birbirine dikilecek. Bu da kol altı olacak. Evet. Şimdi dikme işlemimizi tamamlayınca projemiz tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, dikiş işlemini tamamladıktan sonra şöyle şal kısmının kenarına bir sıra bir kenar oyası yapacağım. Tabi bunu yapmak zorunda değiliz. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Bir iki zincirle şöyle köşeden başladım, bakın. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane, sonra buraya kıstırıyorum şöyle, bakın. Yine bir iki zincir, aynı yere ikili trabzan, aynı yere ikili trabzan, sonra şu araya kıstırıyorum. Yine bir iki zincir, aynı yere batıp ikili trabzan, aynı yere batıp ikili trabzan ve şuraya kıstırıyorum. Evet, etrafına bu şekilde bir çalışma yapacağım. Evet arkadaşlar, bütün kenarları o şekilde tamamladık. Kol ucu da aynı şekilde oldu. Bakın şöyle. Evet. Şimdi açık haline bir bakalım. Evet. Şal hırkamızın açık hali bu şekilde arkadaşlar. Burası kol. Gördüğünüz gibi dikildi. Şuradan bir motifi diktim. Şurası gövde. Şöyle.
Şöyle bakın, bura dikildi, bu kol. Evet, omuzdan da şöyle bir motif dikildi. Şurası omuz ve burada şal bölümü. Şöyle. Evet, şimdi askı üzerinde görelim. Evet, askıdaki görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Evet, gömleklerle böyle penye body ile vesaire çok hoş duracak bir giysi aksesuar şeklinde bir tasarım oldu. Şöyle kolu buradan geliyor böyle. Evet. Boyunu dediğim gibi şu şal boyunu uzatabilirsiniz. Ben çok fazla sarkmasını istemedim. Böyle arkadan görüntüsü de böyle. Evet, bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.